Merhaba arkadaşlar, bu videonun konusu Bambolab P1S Combo cihazının kutu açılışı, kurulumu, kalibrasyonu ve test baskısı. Evet, kutu açılışıyla başlayalım. Önce yanları keselim, daha sonra tepeyi keserek kutuyu açalım. Evet, tepeleri açtık. Üzerindeki 4 köpüğü çıkartıyoruz. Koruyucuyu da çıkarıyoruz. Tepede 2 tane poşet var. Bu 2 poşete asılıp cihazı kaldıracaksınız. Ondan önce ben cihazı biraz bench'e indireyim. Arkasından kaldırayım. Evet, bench'e indirdim. Arkasından bu 2 poşetten tutup kaldırıp yukarı çekiyoruz. Ve cihazımızı indiriyoruz. Kutunun içerisinden 3 tane filament çıktı. Tekrar bakıyorum. Evet, 3 tane filament çıktı. Birincisi yeşilimsi bir PLA, ikincisi turuncu bir PLA. Bu da PLA için destek. Buradaki en dış kılıfı yırtarak yavaş yavaş açıyoruz, soyuyoruz. Üst camın yan bantlarını söküyoruz ve kılıfından çıkarıyoruz. Kapatabilirsin canım. Hemen ardından ön kapak için yan bantları söküyoruz ve kılıfından çıkarıyoruz. Evet, ön kapağı çıkardıktan sonra bu tepede görmüş olduğunuz köpükleri sökeceğiz ve aksesuar kutusunu alacağız. Aksesuar kutusunu öncelikle çıkartalım, aradan bir sıyıralım. Şu şekilde. Arkasından köpükleri çıkartıyoruz. Daha sonra AMS'yi çıkaracağız. Birinci köpük çıktı. Yan köpükleri de çıkartıyoruz. AMS'yi kolay bir şekilde dışarı çıkaralım. Evet, köpükler çıktı. Evet, aksesuar kutumuzu açıyoruz. Yukarıdaki köpükleri söktükten sonra. Ekranın alt tarafında alyan var. Bu alyan montaj için işimizi görecektir, kurulum için. Diğerlerini şimdi bir kenara alıyorum. Ve AMS'yi sökmek için bu iki yeri çıkarmam gerek. Bu iki cıvatayı sökmem gerek önce. Evet, 2 tane cıvatayı çıkardık. Şimdi AMS'yi çıkaracağız. Yukarı doğru çekiyoruz. Serbestçe ve bize geliyor. Gördüğünüz üzere. Burada silika jel var. Silika jeli atıyoruz. Evet, Extruder'ın ambalajını söküyoruz. Bu ambalajı sökerken istediğiniz gibi elinizde oynatabilirsiniz. Arkasından şu görmüş olduğunuz kırmızı okların oradaki cıvataları söküp çıkaracağız. Ve buradaki köpüğü çıkaracağız. Evet, Extruder'ın kılıfını ardından buradaki köpüğü aldık. 4 tane cıvatayı söktük AMS'yi tutan. Ve şimdi şu görmüş olduğunuz arkada 1, 2, 3 cıvatayı daha sökeceğiz. Evet, 3 tane cıvatamızı söktük. Altındaki köpükleri cihazı çalıştırdıktan sonra kaldıracağız. Bunu unutmayalım. Kapattık burayı. AMS'ye geçelim. AMS'nin dış kılıflarınızı sökün. Dış kılıfları sökün. Jelatinleri. İçerisindeki bu köpüğü alın. Arkasından şu uyarıyı görüyorsunuz. Burada ve burada olacak. Bunu sökün. Bu etiketi. Bu etiket size der ki şu içerisindeki paketi kullanmadan önce açın. Yani şu anda bu paket herhangi bir şey ifade etmiyor. Aktif hale gelmedi silika jeller. Açıp o şekilde koymak lazım. Sadece en dış jelatinini yatıyoruz. İçindeki bu şekilde kalıyor. Bunlar filamentleri kuru tutmaya yarıyor. Sağlı sollu var. 2 tane. Bunları yapalım. Evet, AMS ve AMS bağlantısı, elektrik bağlantısı, onları halledip yavaş yavaş elektrik verip çalıştırmaya başlayalım. Üst camı koyduk. AMS ünitesini üst camın oraya yerleştirdik. Bu üzerindeki beyaz teflon hortumu bu taraftaki en üst yere yerleştiriyoruz. Birazcık ittirmeniz yeterlidir. Sağlam olacaktır. 4 pinli kabloyu bağlayacağız. 2 tane pin kafası var. Şu şekilde L olan diyeyim ve düz olan. Düz olanı bu şekilde tırnak arkaya gelecek şekilde buraya bağlıyoruz. Diğer bu L olan tipi de tırnak yine aşağı gelecek şekilde buraya bağlıyoruz.
Evet, 6 pinli kablo da fark etmiyor. İkisi de aynı. Tırnak yukarı gelecek şekilde bunu buraya bağlıyoruz. Tırnak arkaya gelecek şekilde bunu bu tarafa bağlıyoruz. 6 pinli kablo. Ve hazır bu taraftayken güç kablomuzu da buraya bağlıyoruz. Birazdan elektriği vereceğiz. Aksesuar kutusundan çıkan spool holder'ı buraya takabilirsiniz. Ben takmayacağım için göstermedim. Dileyen takabilir. Zaten AMS var. Sadece AMS beslemesi olacak. Bu yüzden takmıyorum bunu. Birkaç tane bantımız kaldı. Biri tepedeki USB bantı. Çıkardığınızda USB diyorum. SD kart yuvası açılacaktır. Mini SD kart. Ekranın kabloların olduğu bantı sökelim. Bu şekilde bantı söktük. Ekrana nasıl bağlayacağız? Tırnak, şu aşağıdaki tırnak aşağıda kalacak. Ekranda düzeltiyorum. Ekranı bu şekilde düzelttik. Tuşlar sağ tarafta zaten ok yazısından görebilirsiniz. Tırnak böyle olunca üstte kalacak. Kabloyu şu şekilde bağlıyorum. Evet, soket kablomuzu taktık. Yavaş yavaş sağdan soldan biraz bastıra bastıra plastikten sonuna kadar ittirdik ve sağlam oldu. Şimdi ekranı takacağız. Ekranı oturtup şu yöne doğru kaydıracağız. Şurada kendi kızakları var zaten. Kabloyu birazcık geri itiyorum. Şu şekilde. Arkasından ekranı oturttum ve bahsettiğim yöne doğru birazcık ittirdim. Şu anda gördüğünüz gibi taş gibi oldu. Şimdi fişe takıp ilk elektriğini veriyoruz ve aksiyonu alıyoruz. Fişi taktım. Arkadan power tuşuna bastım. Ekranın ve cihazın kendine gelmesini bekliyorum. Evet, ekranımıza ilk gelen yazı kullanıcı kılavuzunu okuduğunuzdan emin olunuz gibi bir şeyler söylüyor. Devam et dedik. Daha sonra kırmızı olan yataktaki kırmızı civataları söktüğünüzden emin misiniz diyor. Evet, eminiz. Next dedik. Buradan bölgemizi seçiyoruz. Avrupa diyoruz. Arkasından QR kodla evet, uygulamamızı tanıttık. İnternete bağlattık telefon üzerinden. Arkasından bize diyor ki 3 tane civatayı söktüğünden emin misin diyor. Söktüysen diyor kalibrasyona başlatıyorum diyor. Yani bu şekilde onay veriyoruz kalibrasyona. Bütün kalibrasyonlara tamam diyorum. Start kalibrasyon ve kalibrasyona başlıyor. Evet, tabla havaya doğru kalktı. Tabla biraz daha havaya kalksın. Ben köpükleri toplayacağım oradan. Kalibrasyona başladı. Evet, tablo havaya kalkmaya başladı. Köpüklerimizi yavaş yavaş alıyoruz. Bu iki köpüğü aldıktan sonra bakıyorum başka bir şey kalmadı. Evet, bundan sonra kalibrasyonun bitmesini bekleyeceğiz. Kapağımızı kapattık. Evet, Bambu Handy uygulamasına giriyoruz. Device kısmına tıklıyoruz. Yukarıda artı var. Artıya basıyoruz. QR kodu tara diyor. QR kodu okutuyoruz. Ve şu anda cihazı tarıyor. Evet, kalibrasyon tamamlandı. Buradan finish diyoruz. Şu an ne diyor? Şu anda bu gruba girme işini atlıyorum. Skip dedim. Evet, menümüz bu şekilde açıldı. Şu an update gerekiyor. Hemen ilk fırsatta update'i yapalım. Tekrardan geri dönelim. Evet, güncellememiz bitti. Confirm diyerek onaylıyoruz. Şu anda iki çeşit filament yükleyeceğiz ve Dünya Kupası basacağız. Normal koşullarda herkes bench'i basıyor. Siz de bench'i basmak isterseniz diye gösteriyorum. Ekranın en alt tarafında klasör tarafına geliyorsunuz. Burayı tıklıyorsunuz. İkinci sırada görmüş olduğunuz üzere P1S 3D bench'i var. Buna bastığınız an size bench'i basacaktır. Farklı çeşit modeller de burada mevcut. Tabi sadece isimleri var. Eğer bu isimlerden ne olduğunu çıkaramıyorsanız
Maker Word'e yazarsanız bu isimleri zaten kendi görüntülerinde görmüş olacaksınız. Şimdi biz Dünya Kupası basacağız. Haydi gelin filamentleri yükleyelim. Dünya Kupası için bir sarı bir de yeşil malzemeye ihtiyacımız var. Bu malzemeler PLA silk'tir. Parlak bir malzeme yapısına sahip. Bir numaraya sarıyı koyuyorum. Buraya gel istersen, buradan gösterelim. Filamentimi koydum. Arkasından buradaki seramik girişe filamentimi yavaşça ittim. Zaten kendi çekiyor. İkinci malzememizi de aldık. Şu anda malzeme taraması yapıyor sanırım. Otomatik taramayı kapatmadım. Kapatayım. Şu anda Bambu kendi filamentini tanımak için bu şekilde ileri geri yapıyor aslında. Fakat üzerinde RFID olmadığı için tanıyamayacaktır. Bunda da benzer bir hareket göreceğiz. Malzemeyi birazcık verdim. Önce sonuna kadar çekecek. Daha sonra itecek. Şu anda burayla işimiz yok. Burayı kapattık. Filamentlerimizi yükledik. Bir tane Dünya Kupası basalım. Hızlı olsun. Açıyoruz hemen. Tekli dosyamızı açıyoruz. Açmış olduğumuz dosya 3 MF dosyası ya da STL dosyası olabilir. Ben kendi dosyamı açtım. Halihazırda vardı zaten. Fakat yazıcı ayarlarını yapmadım. Yazıcı ayarlarını beraber yapacağız. Şu anda ben 3 boyutlu dosyamı açtım. Device kısmına girdim. Device kısmında buradan yazıcımı seçtim. Benim şu anda 3 tane yazıcım var. P1S Combo'ya ilk defa ayar yapacağız. Şurada zaten 2 tanesinin boş olduğunu gösteriyor. Birincisine ne yüklemiştik? Generic PLA Silk yükledik. Hemen bunu seçeceğiz. Generic PLA Silk filamenti buradan bulup şu şekilde seçtik. Default dedik. Şu an herhangi bir kalibrasyonları yok. İkinci seçenekte de Generic PLA Silk'i seçeceğiz. Bunları seçtik fakat renk kodlarını vermedik. Buradan Color'a tıklayıp sarı renk yapmıştım birinciyi. İkinciyi de tıklayıp Color'a tıklayıp buradan yeşil yapmıştım. Evet. Filament tanımlamalarımızı yaptık. Şimdi Prepare kısmına giriyoruz. Buradaki yazıcının sizin yazıcınız olduğuna emin olmanız gerekiyor. Benim P1S Combo yazıcım olduğundan dolayı burada P1S'i işaretliyorum. Arkasından siz burada gelip Generic PLA Silk'i işaretlemeniz gerekiyor veya hangi malzemeyi kullandıysanız, ben PLA Silk'i kullandığım için. Eğer burada istediğiniz seçenekler yoksa ADD Remove Filaments'lerden yapacaksınız. Fakat benim kendi zaten PLA Silk ayarlarım var. O yüzden ben kendi özel daha önce kalibrasyonunu yapmış olduğum malzemeleri bu şekilde ayarladım. Siz kalibrasyon yapmadığınız için dediğim gibi Generic PLA Silk yapmanız yeterlidir. Önce bu şekilde deneyin, malzemeyi bu şekilde basın. Verimsiz olursa malzeme kalibrasyonunu yapmayı denersiniz. Arkasından gerekli ayarlarımı yaptım. Strength olarak ne yapmışım? Duvar kalınlığını 3 yapmışım daha önce. %10 dolulukta Gyroid baskı almışım. Hızına baktığımda hızını iç katmanını düşürmüşüm. Çünkü dış duvar ve iç duvarı da düşürmüşüm. Çünkü PLA Silk'i birazcık yavaş basmak gerekiyor. Birim atamışım. Şurası yani alt katman kenar atamışım. Bu şekilde de modelin düşmesini engelleyecektir tablodan. Ayarlarımız da tamam olduğuna göre Slice Plate dedik yukarıda. Bu arada ben İngilizce kullanıyorum. Bunun Türkçesi de mevcut bildiğiniz üzere. 57 dakika baskı süresi. 57,5, neredeyse 1 saat. 1 saate yakın bir baskı süremiz olacak. P1S Combo burada seçili. Birinci sırada A1'de sarı filament, ikincide yeşil olduğuna emin oluyoruz. Ve gönder diyoruz. 1 saat sonra Dünya Kupamız olacaktır. Küçük bir not, tablayı ilk defa kullanacağız. Tabla yağlı, kirli, tozlu olabilir. Bu yüzden basmadan önce tablayı temizlemenizde fayda var. Baskımız bitti. Tablodan söktük aldık. Yarın gündüz gözüyle P2S ile karşılaştırmalı olacak şekilde incelemesini yapalım. Baskımız bu şekilde PLA Silk malzemeden yapıldı. Gayet parlak parlak. Küçük olmasına rağmen detayları fena değil diyebileceğim bir seviyede.
Hemen yan tarafında da P2S Combo'dan almış olduğum baskı. Aynı filament, aynı parametreler. Görmüş olduğunuz gibi aynı baskı kalitesine sahip diyebilirim. Cihazın kutusunu açtık, kurulumunu yaptık, kalibrasyonunu yaptık, baskıyı aldık. P2S cihazı ile renkli AMS modülünün farkını test ettik. Herhangi bir fark neredeyse yok. Atlamış olduğum bir yer varsa veya hızlı anlatmış olduğum, hızlı geçtiğim bir yer varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Yorumlarda buluşalım. 2026 yılının ortalarına geldik. A2L, X2D, Snapmaker U1 gibi cihazlar çıkmışken ben neden P1S Combo'yu tercih ettim? Öncelikle fiyat performans olarak kaldı cihaz. Ben mühendislik malzemeleri bastığım için ABS, ASA gibi malzemeleri çok rahat bir şekilde basabiliyorum. Aynı zamanda TPU, PETG, PLA gibi malzemelerde zaten çok rahat basabiliyorum. Yani bu cihaz tam anlamıyla benim bütün işimi görüyor. Sonuç olarak bu malzemeleri basacaksanız daha üst modellere geçmenize gerek yok. Eğer tablayı büyütmeyecekseniz aynı tablada P1S Combo rahatlıkla işinizi görecektir. Eğer 3 boyutlu baskı ihtiyacınız varsa sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Web sitesi, Instagram, TikTok veya YouTube kanalı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.